Dalgalı bir deniz gibidir hayat. Bazen hırpalar, bazen savurur. Kimi zaman ise boğar insanı ve hayatta gemi gibi olacaksın. Batmamak için her zorluğa göğüs gereceksin. Söz verdim kendime, bundan sonra güvenmek yok öyle herkese. Bana da mı deme, en çok da sana işte. Bazen kader insanı öyle bir çizgiye getirir ki sadece şunu diyebilirsin: nereden nereye? Kimsenin göründüğü gibi olmadığı dünyada siz neyi görmeyi umut ediyorsunuz? Yeryüzünde insan kılığında binlerce şeytan vardır. Allah Celle Celaluhu bizi onlardan korusun. Amin. Kafanıza taktığınız şeyleri mezara götüremezsiniz ama onlar sizi mezara götürür. Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerine hayal kuruyorsun. Bir dansözün ustaca oynaması gibiydi bazı insanların sözleri. Onlar oynadı, ben inandım. Vaktinde tek kelimeyle alabileceğiniz gönlü, vakti geçtikten sonra destan yazsanız alamazsınız. Senin değerini bilmeyen, inanışlarını bir çırpıda yok eden insanları affetmeyi değil, silmeyi öğrenmelisin. En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir. Kursak diye bir yer var. Heveslerim, hayallerim, sevdiklerim hepsi orada. Burası dünyadır. İnsan sözünü tutmayandır. Yapmam diyen yapar, gitmem diyen gider. Mola istiyorum hayat. Sabrettikçe üstüme geliyor gibisin. Yaprak sıkılmıştı ağaçtan, bahaneydi sonbahar. Yolculuk nereye diye sorarlarsa deyin ki insanların olmadığı yerlere. Ben Ömer Hançeri. Ne güzel sevgidir insan sevmek ve ne güzel insanlıktır insan olabilmek. Ah be canımın içi, biraz mümkün olsaydın da şöyle ömrüme katsaydım seni. Can bakışından öpüp de yüreğime yazsaydım seni. Ya sen bana geç geldin ya ben sana geç kaldım. Bazı kadınlar yanlış yapmak ve yalnız kalmak arasında bir tercih yaparlar. Adamına göre değil, adabına göre, heveslerine göre değil, hislerine göre karar verirler. Sahte bir mutluluk yerine sade bir yalnızlığı tercih ederler. Elbet biz de biliriz lafı en inceden dokundurup içini acıtmasını. Lakin kıyılıyoruz ama kıyamıyoruz sevdiklerimize işte. Haddinden fazla kıymet verip gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes, istisnasız herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara, lazım olur. Ben Ömer Hançeri. İnsan kendini biraz geri çekince aslında ben iyi olduğum için aramız iyiymiş farkındalığıyla yüzleşiyor. Sen iyiysen herkes iyidir zaten.
Mesele sen kötüyken sana iyi olandır. İşte sen onu kaybetme. Aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekler gördüm. Her şeyimsin diyen hiçler, seninle varım diyen yoklar tanıdım. Bugün hiçbir şey olmamış gibi mi yaşayacağız? Her şey yolundaymış gibi, kimse ölmemiş gibi mi davranacağız? Mutluymuşuz gibi mi güleceğiz? İnsan olan yerlerim çok ağrıyor. Hüznün rengi var mıdır? Hangi kalem çizer hüznü? Kalp sızısını anlatabilir mi insan? Sözcükler her manayı taşır mı? Ölümün resmi çizilebilir mi? Sahi ölüm ne renkti? Bazen öyle bir duruma gelirsiniz ki oturup hiç tanımadığın bir insana saatlerce içini dökmek istersin. Öyle işte insan saramadığı yaraları saklarmış. Bazen bir gülüşün içine, bazen de derin bir sessizliğe. Sözcükler tek başına insanı kırmaz. İnsanı yaralayan, sözcüklerin arkasına saklanan ikiyüzlülüktür. Kıyıya vurmadıkları sürece balıklar suyun farkında değildirler. Ne kervan kaldı ne at. Hepsi silinip gitti. İyi insanlar iyi atlara binip gitti. Bazen git denilmez. Kapı üzerine kapatılır sessizce ve gitmek zorunda bırakılırsın. İyiyim artık, sormasan da olur. Tek başıma atlattım ya artık her oluru. Derler ki kaleme bile sırrını verme, gider kağıda yazar. İnsanın kıymetini uzak durdukları ile yakın oldukları belirler. Neyin peşindeysek zamanla ona benzeriz. Bir şeylerin yoluna girmesi için her şeyin raydan çıkması gerekir bazen. İnsanları gözünüzde büyütmeye gerek yok. Dolu zannettikleriniz boş, boş zannettikleriniz dolu çıkabilir. Sayfalarca yazanın, saatlerce konuşanın etkisi olmaz da iki kelime edenin yankısı unutulmaz. En zor anlarda gelen nasılsın, iyi misin sorusu gibi. Dediler ki neden hep dalıp dalıp uzaklara bakıyorsun? Dedim ki çünkü ben bedenimin olduğu yerde değil, yüreğimin olduğu yerde yaşıyorum. Bir yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde, küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize. Her şey yolundaymış gibi gülümsemek de çok yoruyor insanı. Bir kelebek ağrısıydı, vakit dardı, mevsim Hicaz'dı. Yetişmem gereken bir ölüm, kaçmam gereken bir hayat vardı. Çocukken güneş olmak isterdim. Sonra anladım ki en iyisi çocuk olmak. Çünkü güneşten sıcaktı kalbim. Büyüdüm derken yaşam denen ayazda üşüdüm. Soğudu, buza döndü kalbim. Ne güneş olabildim, ne çocuk kalabildim.
Bazı insanların yüreği ne kadar da daracık. Allah'ım, içine ne sevgi sığıyor ne de insanlık. Rüya gibi geçip gitme ey hayat. Daha çok hayallerim var benim. Sebebi olmadığın sorunların muhatabı da olma. Bırak döken toplasın. Üşümek için kışa, neşelenmek için yaza, hüzünlenmek için sonbahara ne gerek var? İklim insanın içinde. Ruhunda güzellik barındırmayan kimse, başkasının iklimine de bahar olamaz. Kelimeler de mevsimler gibidir. Kimi üşütür, kimi yakar. Bazı kelimeler okunur, bazısı da dokunur. Öyle işte, öyle. Şimdi geriye dönüp baktığımda bütün güzel insanlar ve güzel günler çocukluğumuzda kalmış. Sanki hep güzel şeyler eskilerdeymiş de biz sadece zaman dolduruyormuşuz gibi. Hüznün yüzü. Dünyanın en güzel insanları gönlü geniş insanlardır. Ne verecek sevgileri biter, ne de bölüşecek ekmekleri. Susarım ben, kelimelerim sevdiklerimin yüreğinde cümle olmuyorsa eğer. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları, yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına, uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk, bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğimi. Eskiden haklı olduğumu karşımdaki anlayana kadar anlatırdım. Şimdi kendim anlamadığım an susuyorum. Eskiden sadece kışlar soğuktu. Şimdi ise insanlar soğuk, yüzler soğuk, sözler soğuk, kalpler soğuk. Bazen insan yalnız kalmak ister. Bir insan yalnızsa birini bulmadığı için değil, insanlara güveni kalmadığı içindir. Birilerine güvenip pişman olmaktan yorulduğu içindir. Çok yorulmuş insan dinlenmek ister. Çok kırılmış insan dinlenmek ister. Çok kırılmış insan güvenmek ister. Güvenilecek birini görmeyince yalnız kalmak ister. Bazı insanlardan nefret etmek için tonla sebebim varken ben tebessüm etmeyi seçiyorum. Sadakam olsun. Kaç yaşındasın dediklerinde yaşıma değil yaşadıklarıma bakıyorum ve kocaman bir enkaz geliyor gözlerimin önüne. Cevap veremediğim tek soru budur belki de. Döndüm baktım ardıma, ne çok yol gitmişim, acı tatlı günlerim, yanımda olanlar ve yok olanlar olmuş. Elimi tutanlar olsa da genelde hep kendime sarılmışım. Şu dünyada pek çokları gibi aslında hep yalnızmışım. Sadık olmayan birini sevmek kadar boşa geçen bir zaman yoktur. Ben sana ne yaptım dedi adam, sen beni yapmadıklarınla kaybettin dedi kadın. İnsan sevdiği kadar korur, sevdiği kadar sahiplenir, sevdiği kadar gözyaşı döker, aslında her şeyi sevdiği kadar yapar.
İş işten geçti, ben senden geçtim. Bu saatten sonra senin dönecek yüzün olsa da benim seni gönlüme koyacak yerim yok. Sonra biri çıkar ve der ki, kalbin bedenine göre fazla büyük, biraz kıralım. Ne zaman mutlu olmaya kalksam, otur diyor yalnızlığım, otur. Yazdıklarımı okuyabilecek milyonlarca insan varken, onları yazarken ne hissettiğimi anlayabilecek bir tek sen varsın, bırak öyle de kalsın. Bir göz bir göze neler anlatabilir bilmem ama bir söz bir gözü yıllarca ağlatabilir. Artık böyle oldum ben, biraz güvensiz, biraz hissiz, biraz kimsesiz ama çokça sessiz, tepkisiz ve çok şeye karşı isteksiz. Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa gitme diye haykırırken? Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk, ne yana dönsem yüzüme hüzün eser. Hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırıldığımda her ne kadar kırmaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasına bakmadan gidebileceğini öğrendim. Kandırmasam da hiç kimseyi, kandırılmayı, unutmasam da unutulmayı öğrendim. Değer sandığım aslında değmediğini öğrendim. Söylemesi kolay yaşamayana, yaşasın bakalım zikri aynı mı? Her yük hafif gelir taşımayana, taşısın bakalım fikri aynı mı? Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar aslında bize sadece kendi gidecekleri yere kadar eşlik ediyor. Suç benim, incindim ama incitemedim. Kalbim paramparça oldu ama tek bir kötü söz söyleyemedim. Ağladım ama yine de güldürmekten vazgeçmedim. Biliyorum suç benim. Ben bu kadar vicdanlı olmasaydım bu kadar vicdansız olamazdım. Anlamıyorsa susmasını bileceksin kendin için. Daha fazla yıpranmamak adına. Sessizliği deneyeceksin, öyle de olmuyorsa aynı tavırlar sırtını döneceksin. Zaman vereceksin, sabırla bekleyeceksin. Böyle de olmuyorsa vazgeçmeyi bileceksin kendin için. Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken yanıma getirecek hiçbir şey yok. Yıkılır mıyım sanıyorsun? Sarsılmam bile. Cam gibiyim. Bazıları ne kadar kırarsa kırsın, kırıldıkça keskinleşirim. Kimileri birden fazla kırdılar kalbimi ama ben onları yine de affettim. Onlar belki beni saflıkla yargıladılar, belki de içten içe sinsice güldüler. Ama asıl unuttukları şuydu: ben aldanmadım. Aldanan her zaman kendileri oldular. Ama bunu anlayamadılar. Bir insan kaybının ne olduğunu bilmedikleri için, kaybetmek onlar için bir alışkanlık haline geldiği için. Oysa ben hiç insan kaybetmedim. Sadece zamanı geldiğinde vazgeçmeyi bildim, o kadar. İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acısından daha çok ağırdır. Sana da kırgınım papatya, bir seviyorum sığdıramadın onca yapraklarına. Kimseye küsmüyorum artık, darılmıyorum, gücenmiyorum, gönül koymuyorum.
Ne küsecek kadar değer veriyorum, ne daralacak kadar hayatımda yer. Ne gücenecek kadar güveniyorum, ne de gönül koyacak kadar seviyorum. Bir gece herkes uyurken gitmek istiyorum buralardan. Ardımda ne bir adres ne de bir hatıra bırakmadan. Soğuk kalpler her zaman üşür. Kış yaz olması fark etmez. Fedakarlık dediğin şey başkası için yaptıkların değil, kendin için yapmadıklarındır aslında. Ne kadar yaşanmış acı hikayem varsa altında sevdiklerimin imzası var. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken susar. Çünkü anlayanı yoktur bilir. Kimseyi gözümde büyütmem. Ben dinlersem konuşabilirler. Ben umursarsam değerliler. Eğer bugün vazgeçersem yarın hiçbiri yoklar. Sözcükler tükenmiş, kalem kağıda küsmüşken şimdi nasıl anlatmalı insanın insana yaptığını? Söyleyemediklerim için kendime ve anlamadıkların için hep sana kızıyorum. Şimdi güçlüysen mutlaka bir dönem zayıftın. Cesursan eminim bir ara korkuların vardı ve artık yeterince zekiysen daha önce aptal yerine konuldun. Kendi ellerimle çizdim ben bu yolu. Bak tam şurada terk edildim. Biraz ileride arkamdan vuruldum. Hemen sağa dönünce yalnız kaldım bir başıma. Sen haklı değilsin. Ben mevzuyu uzatmayacak kadar bıkkınım. Dünyanın en ağır yüküdür. Aklı sende olmayanı yüreğinde taşımak. Nazlanacak kimsen olmayınca anlatamadıklarını yüreğine hapsedersin. Ağırlığı yüzüne yansır. Acıların gözlerinden akar ama halini soranlara İyiyim dersin, iyiyim. Herkes farklı şekilde tükeniyor hayatta. Kimi doğru insanı beklerken, kimi yanlış insana katlanırken ve herkes bir şeyin bedelini ödüyor. Bazen seçimlerinin, bazen seçemediklerini. Nasıl bittiyse bundan öncekiler, bu da biter. Bite bite sonunda ben de biterim, olur biter. Peki ya sizin hiç fotoğrafını açıp yüzünün en ince ayrıntısına kadar incelediğiniz biri oldu mu? Ölmedim ama içimde de sağ kimse kalmadı. Bir kapı düşün, bir kapı ama iki yöne açılan, of dersen ateşe, af dersen aşka düşülen. Zaman ne güzel bir ayraçtır, İnsan olanı da olmayanı da ayırır. Kimseden hiçbir şey beklentim yok. İyi niyetime dokunmayın yeter. Varsın herkes değişsin, herkesleşsin. Ben yine aynı kalayım. Yanlış olmaktansa yalnız olayım. Her yaşanan sağ sayılmıyor. Diri diri ölenler var. Derdi bilinmesin diye öle öle gülenler var.
Şimdi bir yer bulsam kendime, insan sesinden, şehrin gürültüsünden uzak bir yer. Hani sadece kuşların sesini duysam, gözlerimi yeşile bıraksam ve biraz kahve yudumlasam, hani bütün mecburiyetlerimden uzaklaşıp kendimi kendi halime bıraksam. Hani fena mı olur biraz nefes alsa ve biraz da kendim için yaşasam. Böyle sessiz, huzurlu bir yerde. Dostlarımla birlikte. Uzaklık dediğin öyle yollar, şehirler değil. Ulaşamadığım yüreğin ile yüreğim arasındaki mesafe. Sabahattin Ali çok güzel özetlemiş. Uğruna bir şeyler yaptığınız için pişman etmeyecek insanlar için çabalayın. Sizin verdiğiniz bütün emekleri görmezden gelen insanlar için değil. Çünkü bir şeye boşa emek verdiğinin farkına varmak kadar kırıcı bir şey yok hayatta. Kalp bir kez kırıldı mı hiç kimseye aldırmaz ve hiçbir şeyi umursamaz. Belki mutluluğun sonu ama huzurun başlangıcıdır bu. Hayır, ben kısa değilim. Sen fazla oldun hayat. Ne boyum yetişiyor, ne yüreğim yetiyor senin oyunlarına. Oysa ne çok sustuk konuşmamız gereken o acılara. Ne çok yandı kalbimiz o sustuklarımıza. Birisi sana zulmettiği zaman ondan intikam alma. Aksine uzaktan izle. Kaderi göreceksin. Kader hesabı görmekte eşsizdir. Noktadan sonra bitmeyen yazılar, bitti artık dedikten sonra bitmeyen konuşmalar, geçti artık dedikten sonra geçmeyen acılar var. Nasıl gidilir bilmem ki, biletsiz, kimsesiz, her şeyi geride bırakarak uzaklara. Zaten hiçbir acı sığmıyor ki kahrolası şu bavullara. İnsan insana dua eder, şiir yazar, çay demler. Kalp kırmak da neyin nesi? O kadar çok şeyden vazgeçmişim ki içinde kendim olduğunu sonradan anladım. Dal kırıldı en umulmaz yerinden. Aslında ne çok sevmişti rüzgarı. Lal oldu, kırıldı dal, bir daha yeşermez yaprakları. Özlemekten daha kötü bir şey varsa, o da gelmeyecek birini özlemektir. Kimi iyi bir dost olduğunu söyler, kimi ise soğuk ve mesafelidir der. Aslında beni anlatırken herkes hak ettiği resmi çizer. Halimi anlatacak sözler yazamam artık. Bu kavruk mektuba rüzgardan yan yatmış otlar koydum. Gerisini sen anla. Kıymetini bilmediğin her şey, bir gün özlediğin her şey olur. Şimdi başımı kendi omzuma yaslayıp gidiyorsam, yenildiğimden değil, yanıldığımdandır. Kör düğüm, öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünyam ne biçim. Bir kör düğüm ki içim çözdükçe dolaşıyor. Hep çocuk kaldı yüreğim, insanları hep iyi bildim. Dünya bir panayır yeriydi,
Ben hep dönme dolaba bindim. Ne dolaplar dönüyormuş meğer, yazık ki çok geç öğrendim. Nerede hata yaptık biliyor musunuz? Yönetmeni olduğumuz hayallerimize figüran olmayacak insanları başrol yaptığımızda. Yakınlık uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Her yakınlıkta kaybetme korkusu vardır. Uzaklıkta ise kavuşma ümidinden başka bir şey yoktur. Seni sevmek bir ateşi sevmekti. Yanacağımı bile bile olsun dedim. Yandıkça sevdim, sevdikçe yandım. Ve aşk öyle bir ateştir ki sırf o üşümesin diye kendi canını yakar durursun. Güvensiz sanıyorlar beni, değilim. Sadece kendi içimde kendime göre bir dengem var ve bir daha kırılsam toparlanamama endişesi taşıyor yüreğim. Bu yüzden şimdilik sadece kendime güveniyorum. Anlamakta zorlandığım bir dünyada anlaşılmayı zaten beklemiyorum. Ben böyle iyiyim. O kadarını da yapmaz diye düşündüğüm herkesin tam olarak o kadarını yaptığını gördüğümden beri kötü biriyim, gereksiz iyilik yoruyor. Meğer ne çok yanarmış canı insanın, baktığı yerde görmeyince görmek istediğini. Bensiz de mutlu ol dedi, yaşa ama nefes alma der gibi. Hayat şaka yapıyor gibi ama hiç komik değil. Belki de en ufak yanlışında silmemiz gerekiyordu hayatımızda olan doğru sandığımız yanlış insanları. Belki de en başından silseydik sonradan gelen büyük yanlışların büyük yıkımlarıyla uğraşmazdık. Ne zaman onu sevmeyi bırakırsan, ne zaman onun hayatından gitmeyi göze alabilirsen, ne zaman ona kaybetme duygusunu yaşatırsan, o zaman sana aşık olur. Eğer yalnız bırakıyorsa, bahanelere sığınıyorsa, senin gibi çabalamıyorsa, yanında olmasının anlamı yoktur. Eğer sevdiğini hissetmiyorsa, ısıtmıyorsa ellerini, varlığına şükretmiyorsa, beklemenin anlamı yoktur. Bazıları sevmeye alışmıştır, bazıları sevilmeye ve senin artık sevmekten çok sevilmeye ihtiyacın var. Benim bir kişi için daha yazık nasıl yanlış tanımışım diyecek yerim kalmadı. Siz devam edin. Ben Ömer Hançeri, yüreğimizden süzülen inciler, kırgınlık sözleri. Bu hayatta ne çok kırgınlıklarımız var. Keşke bunların hiçbiri yaşanmamış olsa, yaşamamış olsak. Ama maalesef hayatımız hep keşkelerle dolu. İşte bir keşke daha. Keşke, keşke, keşke. Efendim saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımla.